Herkese merhaba. Sizleri 2001 yılına götürüyorum. Beyazlarda Kasparov, siyahlardaysa Barev. Hazırsanız oyuna başlayalım. E4, E6, Fransız savunması, D4, merkeze ikinci piyonu yerleştirdi. D5, E4'e hücum ediyor. At D2, Taraş varyantı. D alır E4 yapılırsa at alır E4 ile at merkeze yerleşir. At C3 karesinden gelişerek de E4'ü destekleyebilirdi. Kasparov atı D2 karesinden gelişerek C dikeyindeki piyonun önünü kapatmadı. Buna karşılık vezirin dikeyi kapandı. C5. Merkez D4 piyonuna hücum ediyor. At G F3. At F6. Ver E4'ü. E5. Atı isteyerek merkezden alan kazanıyor. At F-D7, C3. D4'ün desteklenmesiyle merkezde D4-E5 piyon yapısı korunuyor. Bu yapı Fransız savunmasında sıkça gördüğümüz üzere şah kanadına yönelik saldırılar için sağlam bir temel oluşturuyor. At C6, D4'e olan baskısını artırdı. Fil D3, rok hazırladı. Vezir B6, bir piyon zincirine saldırırken hedef genellikle zincirin en önündeki ya da en arkasındaki piyondur. Her ne kadar teorik olarak en gerideki piyon B2 gibi görünse de C alır D4, C alır D4 devam yolundan sonra zincirin en gerisindeki fiilen D4 piyonu kalır. Kasparov bu merkezdeki yapıyı koruyarak şah kanadında bir saldırı örgütlemeyi hedeflerken Barev merkezdeki bu zinciri parçalamayı hedefliyor. Kısa rok şah güvenliğini sağladı. G6. G7 karesinde fili için yer açıyor. D alır C5. Burada gerilimi sonlandırıyor çünkü fil alır C5 yapılırsa G6 sürüşü anlamsız kalacak. Vezir alır C5 yapılırsa at B3. Tempo ile veziri isteyecek. At alır C5. Fil C2 yapılırsa fil G7 at D7 devamında E5 piyonu düşer. At B3. Vezirle filin bağlantısını sağladı. At alır D3. Fil çift avantajı Barev'de olsa da oyunun kapalı yapısı bu üstünlüğün etkisini büyük ölçüde sınırlandırıyor. Vezir alır D3. Atı yiyerek vezirini geliştirdi. Fil G7. Ver E5'i. Fil F4. E5'i desteklerken kaleler arasındaki bağlantıyı kuruyor. Kısa rok. Vezir D2. Fil H6 gelip rakibinin fianchetto filini almak istiyor. Fil D7. Kaleler arasındaki bağlantıyı kurdu. Kale F1. E5'i destekliyor. Direkt fil H6 gelseydi E5 boşta kalacaktı. A5. Rakibinin şah kanadı atağına karşılık vezir kanadından atak başlatıyor. Fil H6. A4. Tempo ile atı istedi. İlk önce fil alır G7. Fianchetto filini alıyor. Şah alır G7. At B D4. At A5. Kale A B1. B2'yi destekledi. Vezirini özgürleştiriyor. At C4. Ver veziri. Vezir F4. Vezirini şah kanadına aktardı. Vezir D8. Vezir olası tehditlere karşı şah savunmasına yönelmeye çalışıyor. H4. Şah kanadından alan kazanıyor. Atı G5 karesine yerleştirebilir. H6. G5 karesini kontrol etti. H5 ile Kasparov şah kanadındaki dikeyleri açmak isterse Barev G5 ile dikeyleri kapalı tutabilir. Vezir G3. G dikeyinde açmaz oluştururken F4 karesinde yer açtı. Vezir E7. Kaleler arasındaki bağlantıyı oluşturdu. At E2. At F4'e bakış atıyor. Şah H7. G dikeyindeki açmazı sonlandırdı. At F4. G6'ya baskıyı artırdı. G5 ile at istenirse at H5 karesinden F6'ya yerleşir. Kale G8. Kale E2. B2'yi destekleyerek diğer kalesini özgürleştiriyor. Kale A F8. F6 ile E5'i ortadan kaldırmayı deneyebilir. Kale B E1. Şah kanadı saldırısında kritik öneme sahip olan E5'i olabildiğince koruyor. E5 piyonu rakibin şah kanadıyla vezir kanadındaki iletişimi kesiyor. İleride F6 ile E5'e saldırılmak istenirse E alır F6 devamında E6 boşta kalacak. Kale C8. Şah kanadından gelen saldırıyı
artık durdurmak mümkün değil. Barev bu noktada plan değişikliğine gidiyor. Savunmada kalmak yerine fırsat bulursa vezir kanadından kendi karşı oyununu oluşturmak istiyor. Ancak bu karar değişikliği kaçınılmaz olarak tempo kaybına yol açtı. At H2, at G4 karesinden F6'ya yerleşmek istedi. Bu konumda en dirençli hamle H5 ile atın G4 karesine gelmesini engellemekti. Böyle olsaydı Kasparov atı F3 karesine geri getirip H5 sürüşünden faydalanmaya çalışacaktı. G5 atı istedi. H alır G5 yapılırsa vezir alır G5 devamında taş değişimleriyle Barev baskıdan kurtulurdu. Bu sürüşte Barev H5 kontrolünü rakibine bıraktı. At H5 at F6 karesine yerleşmek istiyor. G alır H4. G dikeyini açarak kalesini aktifleştirdi ve veziri istedi. Vezir H3. Kale G5. Ver atı. At F6. Şah G7. Bareye fırsat bulursa E5'i kırarak F6'daki atı sökebilir. F4. Kaleyi istedi ve E5 piyonunu sağlamlaştırıyor. Kale F5 yapılırsa Kasparov vezirini G dikeyinden aktifleştirir. Kale için G dikeyinde seçenekler de sınırlı. Kale G3 ile veziri isterse at H5, şah kale çatalı var. Kale G6, H4 piyonu boşta ama vezir alır H4 yapılırsa Barev kale alır F6 ile atı kıracak. Zaten H4'ün bir yere kaçtığı yok. At H4, F6'ya yerleşen atı artık sökmek mümkün değil. Kale H8, H5 ile atı kovmak istedi. At H5. Bu hamleyle rakibin H5 sürüşüyle karşı oyun oluşturma ihtimalini ortadan kaldırıyor. Şah F8, at G F6, rakip şahın hareket alanını tamamen kısıtladı. Fil C6, fili uzun çapraza yerleştirdi. D4 ile fili aktifleştirerek G2 baskısını artırabilir. Vezir alır H4. Kasparov verdiği piyonu geri alıyor. A3, B2'ye hücum ediyor. B alır A3 yapılırsa vezir alır A3 ile Barev vezir kanadındaki piyonlara baskı uygular. B3, ver atı, at B2, şah H2, profilaktik hamle şah yarı açık G dikeyinden ayrılıyor. Vezir C5, ver C3'ü, kale E3, D4. Kaleyi isterken fili aktifleştirdi. Kale G3, G dikeyindeki baskıyı sonlandırıyor ve rakibinin aktif kalesini değişmek istiyor. D alır C3. Barev C dikeyinde geçer piyon elde etti. Kale alır G6. F alır G6. At istek altında kaldı. At D7 çift ünlem. Bir at istek altındayken diğer atı feda etti ve şah vezir çatala attı. Fil alır D7. Vezir F6. Matı gören Barev oyunu terk ediyor. Şah G8'e kaçarsa vezir G7 ile mat var. Şah E8'e kaçarsa at G7 mat var. Analizi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.